Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu bir gün Romanya ile birleşme konusunda referandum yapılırsa buna evet diyeceğini söyledi. Devamındaysa Moldova Cumhuriyeti gibi küçük bir ülke için egemen bir ülke olarak hayatta kalmanın giderek zorlaştığını ifade etti. Ayrıca Moldova'nın Rusya'ya karşı direnmek için yardıma ihtiyacı olduğunu da söyledi. Dolayısıyla bu haberler Türk medyasına da bomba gibi düştü. Peki gerçekten olası bir birleşme söz konusu mu? Videoyu beğendiysen gerçekleri ve olasılıkları konuşacağımız analizime başlıyorum. Moldova Avrupa'nın en fakir ülkelerinden birisi. Bunun dışında Hristiyan Türklerin yaşadığı Türk özerk bölgesi olan Gagavuzya bölgesi ve de facto bir cumhuriyet olan Transdniester'den dolayı benim hali ilgimi çeken bir ülke. Öyle ki Transdniester'de yaşayan insanların önemli çoğunluğu buranın hala Sovyetler Birliği toprağı olduğunu iddia ediyor. Ayrıca bazı teorisyenlere göre Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında Rusların bir sonraki hedefi de Moldova. İşte tam da bu nedenden dolayı Romanya ve Moldova'nın birleşmesi üzerine ortaya bazı düşünceler atılıyor. Bunlardan en önemlisi 2022 yılında düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında gerçekleşti. Zira Moldova'nın şarkısı iki ülkenin birleşmesini ima eden sözlerden oluşuyordu. Ancak bu tek taraflı ve platonik bir imaydı. Çünkü Romanyalılar bunu pek de istemiyor. Mesela Moldova Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasından sonra Romanya Cumhurbaşkanı Nicoșordan iki ülkenin birleşmesi için referandum yapılması ihtimalini kesin bir dille reddetmişti. Ancak bizim medyamız Moldova'nın birleşme isteğini yazsa da Romanya'nın olumsuz tepkisini yazmamayı tercih etti. Bunların dışında Ruslar da bu işten bir hayli rahatsız. Resmi olarak şunu söyleyebilirim ki Rusya Dışişleri Bakanı olası bir birleşme referandumunun Moldova'nın devlet yapısını tehdit edeceğini savundu ve aba altından sopayı gösterdi. Sonrasında ise Moldova Cumhurbaşkanı Romanya ile birleşmeye ilişkin bir referandumun ülkenin gündeminde olmadığını söyleyerek geri adım attı. Yani günümüzde bu olasılık pek mümkün görünmüyor. Ancak burada bir duralım. Şunu da unutmamak gerekir ki bu iki ülke geçmişte Büyük Romanya adı altında birleşmişti. İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği Moldova'yı ele geçirince bu iki devlet birbirinden ayrılmıştı. Zaten fark ettiyseniz bu ülkelerin bayrakları da birbirine çok benziyor. Sadece küçük bir fark var. Moldova bayrağının ortasında çok küçük bir arma var. Bunun dışında Romanya yüz ölçümü olarak Moldova'dan yaklaşık 7 kat daha büyük ve nüfusu yaklaşık 20 milyon dolaylarında. Bu nüfusun %89.5'ini Rumenler oluşturuyor. Macarlar %6.6 ile nüfus içinde ikinci büyük grup. Buna karşılık Romanya'nın kuzeydoğu sınırında yer alan Moldova'nın nüfusu ise yaklaşık 3 milyon kişiden oluşuyor. %75'i Moldovan, %7'si Rumen, %4.6'sı ise Gagavuz. Ayrıca %4'lük bir dilim de Rus. Bu demografik veriler birleşme olasılığını anlamak istiyorsanız gerçekten çok değerli. Ayrıca Moldova'nın resmi dilinin Rumence olduğunu ve nüfusun büyük bir bölümü tarafından konuşulduğunu da söylemeliyim. Ancak ülke yasaları gereğince ülkenin resmi dili Moldovacı olarak yer alıyor. Velhasıl bu iki toplumda aslında aynı ama zaman onları ayırmış. Bu bilgileri detaylandırmadan önce biraz tarihe yolculuk yapmamız gerekiyor. Romanya ve Moldova önceden Eflak ve Boğdan olarak biliniyordu. Osmanlı İmparatorluğu altında vasal devletler olarak varlığını sürdürüyorlardı. İki devlet 1881'de Romanya Krallığını oluşturmak için birleşmişti. Ancak Kırım Savaşı'nın ardından Rusya Moldova'nın bir kısmını kontrol altında tutmaya başladı. Ancak bu durum 1917'deki Rus devriminin ardından değişti. Moldova'nın doğusundaki Basarabya Rusya'dan bağımsızlığını ilan ederek Romanya Krallığı'na katıldı. Ancak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bu yeni durumu hiçbir zaman kabul etmedi ve 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcında 1940 yılında Moskova bölgeyi geri aldı ve Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurdu. Daha sonra bağımsız Romanya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. Bu dönemlerde iki ülke bir olmasın diye Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bu bölgenin kuyusunu kazdı diyebilirim. Mesela ne yaptı diyecek olursanız çok basit şekilde şunu ifade edebilirim.
dilleri değiştirmeye çalıştı. Kiril alfabesini yeniden tanıttı ve bölgeye Rusları yerleştirdi. Böylece ayrı bir Moldova kimliği oluşturdular. Bunu şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ruslar zamanında Azerbaycanlı kardeşlerimizin pasaportlarından Türk ibaresini kaldırmıştı. İşte bu yapılan milletini, özünü unutturma çabasıdır. Dolayısıyla ne Ruslara ne de İngilizlere asla güvenilmez. Velhasıl 1991'de Sovyetler Birliği çöktü ve Moldova Cumhuriyeti nihayet gerçekten bağımsız bir devlet oldu. Bağımsızlıkla birlikte ilk iş olarak ikinci dil olan Rusçayı kaldırdılar. Latin alfabesi ve Rumen dili geri getirildi. Hatta ülkedeki bazı siyasetçiler o dönemde Romanya ile birleşmeyi talep etti. Ancak bu teklif ülkenin doğusundaki Rus azınlıklar tarafından reddedilmişti. Ayrıca Transdniester ve Gagavuzya bölgelerinde büyük protestolar oldu. Bunun üzerine Rusya bölgeye asker gönderdi ve böylece Transdniester bağımsızlığını ilan etti. Ancak bu bağımsızlık sadece ama sadece Rusya tarafından tanındı. Transdniester meselesi ise ülkeyi uzun süre meşgul etti ve özerk statüdeki eyalet ülke bütünlüğüne dahil edilemedi. Öte yandan Romanya ise Avrupa Birliği'ne katıldı ve AB fonlarıyla desteklendiği için yaşam standartları arttı. Aynı dönemde Moldova'da ekonomik ve sosyal durum sürekli kötüleşti. Bu yüzden birçok vatandaş kurtuluşu artık Romanya ile birleşmekte ve dolayısıyla de facto bir AB katılımıyla görmekte. Birleşmeyi destekleyenlerin oranı 2000'lerin başında %20 idi. Ancak Romanya'nın gelişmesiyle birlikte bu oran 2022 yılında %40'ın üzerine çıktı. Birçok kişi Moldova'nın Rus genişlemesinin bir sonraki kurbanı olacağından korkuyor ve olabildiğince hızlı bir şekilde Avrupa Birliği ve NATO'ya katılmak istiyor. Haliyle de bunun en hızlı yolu Romanya ile birleşmek. Çünkü Romanya Avrupa Birliği üyesi. Ayrıca siyasetçilerin aksine birçok Rumen de Moldova ile yeniden birleşmeyi istiyor. Ancak bunun önünde de birçok engel var. Öncelikle birleşme durumunda Moldova'nın otomatik olarak AB'nin bir parçası olup olmayacağı kesin değil. Moldova birçok kriteri karşılayamıyor. Öte yandan AB ülkelerinin tüm toprakları üzerinde egemenlik sahibi olamayan ve içinde Rus birliklerinin bulunduğu bir ülkeyi kabul edip edemeyeceği de belirsizliğini koruyor. Moldova, Transdniester'i kendi toprağı olarak görse de Transdniester kendi para birimi, pasaportu ve parlamentosuyla bağımsız bir devlet olarak hareket ediyor. Ayrıca Moldovalıların aksine Romanya ile birleşmek yerine Rusya ile birleşmeyi tercih ediyorlar. Haliyle Transdniester bu konuda en büyük engellerden birisi. Öte yandan Türkiye'yi de doğrudan ilgilendiren durumlar söz konusu. Çünkü Türklerin yaşadığı Gagavuzya bu birleşmeyi kabul edecek mi gibi gündemlerde ortaya çıkabilir. Neden etmesin ki diyenler için kısaca açıklayayım. Moldova parlamentosu 1994 yılında ülkenin statüsünün değişmesi durumunda Gagavuzya halkına kendi kaderini tayin etme hakkı vermişti. Dolayısıyla böyle bir durumda Gagavuz Türklerinin referandum yoluyla yeni devletin bir parçası olup olmayacağına karar verme hakkına sahip olduğunu unutmamak gerekir. Moldova sınırları içerisinde küçük bir yerleşim alanını kapsayan Gagavuzya'da yaklaşık 160 bin soydaşımız yaşıyor. Bu da Moldova nüfusunun yaklaşık %4.6'sını oluşturuyor. Gagavuzlar etnik ve dilsel olarak Türk. Ancak dinen Hristiyan Ortodoks. Bunları aklımızın bir kenarına yazalım ve şimdi olayları konuyla bütünleştirelim. 2014 yılında Gagavuzya halkı iki referandumda oy kullandı. İlkinde ülkelerinin Avrupa Birliği ile daha fazla entegrasyon mu yoksa Moskova önderliğindeki Gümrük Birliği ile mi yola devam edip etmeyeceğine dair oy kullandılar. İşin ilginç yanı ise %98.5'lik kesim Moskova ile daha yakın bağlar kurulması yönünde oy verdi. İkinci referandumda ise eğer Romanya ve Moldova birleşirse halkın %98'i Gagavuzya'nın bağımsız olması için oy kullandı. Öte yandan bu referandumların Moldovalı yetkililer tarafından kabul edilmediğini de belirtmem gerekiyor. Bunun yerine bu referandumu Moskova'dan yönlendirilen politik saldırılar olarak gördüklerini açıkladılar. Yine de tüm bunları konuşmak için erken. Bunun dışında üçüncü sorun belki de göze çarpmıyor ama birçok Moldovalı olası bir birleşme sonrasında yönetim merkezinin Romanya'da kalacağını, bu yüzden de Moldova'nın kendi iç işlerindeki özgürlüğünü kaybedeceğini düşünüyor. Mesela meclisin nüfusa göre şekillenmesi durumunda gerçekten de zor duruma düşebilirler.
Tüm bunlara rağmen eğer bu iki ülke tek bir çatı altında buluşursa oluşacak olan yeni ülke 272.243 kilometre kare ile Birleşik Krallığı geçerek Avrupa'nın en büyük 12. ülkesi, 23 milyonluk nüfusuyla Avrupa'nın en kalabalık 8. ülkesi olacak. Peki siz bu birleşme hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Romanya ve Moldova birleşerek Avrupa'nın en genç ülkesini oluşturabilir mi? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayın. 200.000 abone hedefimde yardımcı olmak isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışta kalın.